Herkese merhaba. Mantar ve tavuğun muhteşem uyumuyla nefis bir tavuk yemeği hazırladık. Tavuk sarma. Ne yapıyoruz? Önce mantarlarımızı güzelce soyuyoruz ve temizliyoruz. Yarım soğanımız var. Yarım soğanı küçük küpler halinde doğruyoruz. Renkli biberlerim var ama yoksa evde sadece kırmızı biber ya da sadece yeşil biber kullanabilirsiniz. Ben küçük sarı biberler, kırmızı biber ve yeşil biber kullandım. Onları da küp küp doğradım. Mantarları doğradım güzelce. 3-4 diş sarımsağım var. Bu yemeğe sarımsak çok yakışıyor. Onları doğradım ince ince. Sonra bir tava aldım. Zeytinyağı gezdirdim tavada. Sonra soğanı, sarımsağı, renkli biberlerimi hepsini koydum ve kavurmaya başladım. Mantarı koymuyorum. Mantar sonra konulacak. Güzelce kavrulup renk değiştirdiğinde mantarı ilave edeceğiz. Şimdi mantarı ekliyoruz. Mantar yapısı gereği sünger gibi olduğu için hemen bütün yağı çekti fark ettiyseniz. Kavururken o yağı bırakmaya başlayacak. Bakın güzelce suyunu da bıraktı, çekti. İnanılmaz lezzetli, harika bir kıvam aldı. İçine tuz ve karabiberimizi de ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Sonra krema ekleyeceğiz. Çok fazla değil çünkü üzerine de krema koyacağız. 2 yemek kaşığı krema ilave edip karıştırıyorum şöyle bir. Sonra hafifçe bütün malzemeler birbirine karıştıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Gelelim tavuklarımıza. Şöyle bakın, dövülmüş tavuklarım var. Kemiğinden ayrılmış. Bu kalçası, arkasında derisi de var. İsterseniz göğüs etiyle de yapabilirsiniz. Uç kısmına 2 yemek kaşığı iç harcımızdan, mantarlı iç harcımızdan koyuyorum ve sıkıca sarıyorum. Hiç kürdan takmanıza gerek yok. Yanları toparlayın. Ek yerine alt tarafına gelecek şekilde tepsiye yerleştireceğiz. Tepsinin altına hafifçe yağlıyorum 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla ve tavuğumu koyuyorum. Ben 3 parça yaptım ama iç harç 4 parça için yeterli. Yani 4 tane tavuk sarmanız oluyor. Bir tavuk sarma oldukça doyurucu. Yanına bir pilavla İnanılmaz lezzetli ve doyurucu bir ana yemeğiniz olur. Şimdi sarmalarım hazır. Üzerine hafif bir tuz serptim ve fırına gönderdim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Sonra çıkardım. Yeniden fırına vermek için son dokunuşu yaptık. Krema koyduk üzerine. Sonra kaşar dilimleri koyduk ve yeniden fırına verdik. Fırından çıktığında nar gibi kızarmış, erimiş kaşar peynirleriyle harika bir yemeğim oldu. Şöyle içinde göstermek istiyorum size. Bakın çok güzel pişmiş durumda. Görseli harika, lezzeti şahane bir ana yemek. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Videomuzu beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.